Nijerya'nın kuzeydoğusu Borno eyaleti yıllardır şiddet, çatışma ve göçle anılıyor. Bölge halkı gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışırken bir yandan da silahlı örgütlerin gölgesinde yaşıyor. Özellikle Boko Haram adıyla bilinen örgüt 10 yılı aşkın süredir bu topraklarda hem güvenlik güçlerini hem de sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Bugün bu belgeselde son dönemde yaşanan saldırıları, Boko Haram'ın tarihsel kökenlerini ve örgütün bölgede yarattığı yıkıcı etkiyi ele alacağız. Yakın tarihlerde Borno eyaletinde yaşanan 3 farklı olay bu tehdidin hala ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu. Konduga bölgesinde siviller hedef alındı, 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan kaçırıldı. Dolarigari topluluğunda güvenlik güçleri saldırıya uğradı. Askerler, polisler ve gönüllü korucular yaşamını yitirdi. Çad'da ise örgütün kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Müslüm Yusuf, yeni bir IŞİD Batı Afrika vilayeti hücresi kurmaya çalışırken yakalandı. Bu gelişmeler yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel güvenlik açısından da dikkat çekici. Çünkü Boko Haram sadece Nijerya sınırları içinde değil, tüm Batı Afrika'da bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor. Peki bu örgüt nasıl ortaya çıktı, nasıl büyüdü ve bugün geldiği noktada hangi yöntemlerle ayakta kalıyor? Bu soruların cevabını vermekle kalmayacak, videonun devamında örgütün güncel yapılanmasını anlatacağız. Boko Haram'ın hikayesi 2000'li yılların başına uzanıyor. Nijerya'nın kuzeyinde özellikle Borno eyaletinde İslami söylemlerle ortaya çıkan bir hareket kısa sürede gençler arasında taraftar buldu. Örgütün kurucusu Muhammed Yusuf klasik eğitim sistemine ve batılı değerlere karşı çıkarak batı tarzı eğitim haramdır görüşünü savundu. İşte bu nedenle örgüt halk arasında Boko Haram yani batı eğitimi haramdır adıyla yanılmaya başlandı. Yusuf'un vaazları bölgede yoksulluk, işsizlik ve devletle toplum arasındaki güvensizlik ortamında karşılık buldu. Özellikle genç erkekler hem maddi hem manevi bir çıkış arayışıyla örgütün saflarına katıldı. O dönemde Boko Haram henüz bugünkü kadar kanlı bir yapı olarak görünmüyordu. Daha çok dini bir cemaat havasındaydı. Ancak zamanla devletle çatışmalar başladı ve şiddet yükseldi. 2009 yılında dönüm noktası yaşandı. Nijerya güvenlik güçleriyle Boko Haram arasında çıkan geniş çaplı çatışmalarda yüzlerce örgüt üyesi öldürüldü. Kurucu lider Muhammed Yusuf da gözaltına alındıktan kısa süre sonra infaz edildi. Bu olay örgütün militan yapısına dönüşmesinin fitilini ateşledi. Yusuf'un ölümünden sonra örgütün başına Abu Bakar Shekau geçti. Shekau liderliğinde Boko Haram daha acımasız, daha saldırgan ve daha radikal bir örgüt haline geldi. Artık hedef yalnızca güvenlik güçleri değil, aynı zamanda sivillerdi. Köy baskınları, intihar saldırıları, cami ve pazar yerlerine yönelik bombalı eylemler örgütün imzası haline geldi. 2010'lu yılların ortasına gelindiğinde Boko Haram sadece Nijerya'da değil, Kamerun, Nijer ve Çad sınırlarına da faaliyet göstermeye başladı. Örgüt yüzlerce köyü boşalttı, on binlerce insanı yerinden etti. Özellikle 2014 yılında yaşanan Chibok kızlarının kaçırılması Boko Haram'ın adının duyulmasına sebep oldu. 276 lise öğrencisi kızın kaçırılması uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırdı. Bu süreçte örgüt yalnızca Nijerya hükümetine değil, Batı'nın değerlerine, kurumlarına ve hatta bölgedeki Müslüman toplulukların geleneksel yaşamına da saldırmaya başladı. Bunlara göre modern eğitim, demokrasi ve devlet kurumları İslam'a aykırıydı. Bu sert ideoloji örgütün hem korkutucu gücünü pekiştirdi hem de Batı Afrika'da yeni radikal yapılara bağlantı kurmasına zemin hazırladı. Bu kısma kadar örgütün kuruluş aşamalarını sizlere aktardık. Detayları kaçırmamak için abone olup videoyu beğenebilir ve bu tarzdaki özel içeriklerimizi kaçırmamış olursunuz. 2014, 2015, 2016 yılları Boko Haram'ın en güçlü olduğu dönem olarak biliniyor. Abu Bakar Shekau'nun liderliğinde örgüt yüzlerce saldırı düzenledi ve binlerce insanı öldürdü. O dönemde Borno eyaletinin başkenti dışında kalan birçok köy ve kasaba Boko Haram'ın kontrolüne geçti. Örgüt kendi hukuk düzenini kurmaya çalıştı, şeriat kurallarıyla yönetilen bölgeler oluşturdu. Bu süreçte Boko Haram dünyanın en ölümcül terör örgütlerinden biri haline geldi. Hatta 2015 yılında küresel terör saldırılarında IŞİD'i bile geride bırakarak en çok can kaybına yol açan örgüt olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl Shekau örgütü resmen IŞİD'e biat etti ve Batı Afrika vilayeti adını aldı. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi. Shekau'nun sert ve aşırı yöntemleri, özellikle Müslüman sivillere yönelik saldırılar ve kadın intihar bombacıları kullanılması IŞİD lideriyle çatışmaya yol açtı. Bunun sonucunda örgüt içinde büyük bir bölünme yaşandı. Bir kanat Shekau'nun yanında kalırken diğer kanat IŞİD'in desteklediği İSWAP yani IŞİD Batı Afrika Vilayeti adıyla yeni bir yapı kurdu. Bu ayrılık örgütün gücünü zayıflatmak yerine bölgede daha karmaşık bir güvenlik sorunu yarattı. Artık hem Boko Haram hem de ISWAP ayrı ayrı saldırılar düzenliyor, siviller ve güvenlik güçleri arasında korku yaratıyordu. Son yıllarda Shekau'nun ölümüyle Boko Haram'ın merkezi gücü zayıflasa da örgüt tamamen yok olmadı. Halen Borno eyaletinde özellikle kırsal bölgelerde varlık gösteriyor. İSWAP ise Çad Gölü Havzası'nda daha organize bir yapıya dönüşmüş durumda. Uluslararası istihbarat raporları örgütün yeniden yapılanma girişimlerinde olduğunu ve özellikle gençleri hedef aldığını gösteriyor. Son dönemde yaşanan olaylar bu tabloyu doğruluyor. Borno eyaletinde Kondurga'daki sivillere yönelik saldırı, Dalorigari'de güvenlik güçlerine yapılan baskın ve Çad'da Boko Haram kurucusunun oğlu Müslüm Yusuf'un yakalanması örgütün hala aktif bir tehdit olduğunu kanıtlıyor. Özellikle Yusuf'un yeni bir İSWAP hücresi kurma girişimi bölgedeki terör sarmalının kolay kolay bitmeyeceğini gösteriyor. Ve belgeselimizin sonunda şu soru kalıyor. Borno'nun köylerinde, Çad Gölü'nün kıyılarında yaşayan insanlar bir gün bu gölgelerden kurtulabilecek mi? Yoksa Boko Haram adı gelecek nesillerin hafızasında da kan ve gözyaşıyla mı anılacak?